Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Berliner tatlısı yapacağız. Bir adı da Alman tatlısı da diye geçiyor bunun. Önce 300 gram unum var. Şöyle kabıma alıyorum. Ortasını havuz gibi açayım. Buraya bir paket instant maya, yarım su bardağından bir parmak fazla sütüm var. Şimdi ılık bu. Mayanın üstüne döküyorum. Yağımı döküyorum. Şöyle 40 gram kadar yağım var. Tereyağı. Şimdi bunlar burada beklerken ben önce 2 yemek kaşığı şekerle 3 tane yumurta sarısı, bir yumurtanın tamı. Yani 4 yumurta var. Fakat 3'ü sarısı, bir tane tam yumurta var burada. 2 yemek kaşığı şeker. Şimdi önce şekerimle yumurtamı bir çırpayım. Bu yumurtayla şekeri çırptığım karışımı buraya ilave ediyorum. Bunu şöyle önce bir karıştıralım. İsterseniz hamur makinesinde de yapabilirsiniz. Bir pakette vanilya var. Onu da ilave edelim. Tezgahıma un koyuyorum. Şöyle. Şimdi bunu boşaltıyorum. Bir hamur. Cıvık olacak. Ele yapışıyor. Ama kıvamı böyle. Yapışıyor diye sakın un koymayın. Bu ölçülerle tam kıvamında oluyor. Şimdi bunu kabıma alıp üstünü kapatıp tam 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Şöyle. Tatlımız için içine ben çikolata zerk edeceğim, dolduracağım içine. Bir kısmına da erik marmelatı yaptım. Şimdi burada 2 su bardağı kadar sütüm var. Burada 4 yemek kaşığı kadar şekerim var. 1,5 yemek kaşığı unum var. Şimdi soğukken onları hemen karıştırayım. Burada 1,5 yemek kaşığı kakaom var. Çikolata sosumu yapayım ki soğusun. Evet, çikolata sosum kıvamını almaya başladı. Şöyle çikolatalarım var. İçine atıyorum. Karıştırıp altını kapatıyorum tenceremin. Karıştırarak çikolatayı eritiyorum. Bunu da soğumaya bırakacağım şimdi. Ayrıca size yaptığım erik marmelatını da göstereyim. Şurada 10-15 tane kadar eriğim vardı evde. Hemen 2 çorba kaşığı şeker koydum, kaynattım. Sonra kevgirden geçirdim. Çekirdekleriyle kabuklarını. Şöyle bir taşım kaynattım. İşte sonuç bu. Bunu da içine koyacağım. Bir kısmı meyveli olacak, bir kısmı çikolata soslu olacak. Arkadaşlar, hamurum tam 1 saat içinde 2 katı, 3 katı kadar diyeyim kabardı. Çok güzel oldu. İyice burada yoğuracağım ki o maya kokusu olmasın diye. Gazını çıkartıyorum. Şimdi bunu fazla inceltmeyeceğiz. Normal su bardağı yuvarlaklar kesiyoruz. Evet. Şöyle kenardakileri toplayıp onları tekrar yoğuracağım. Şimdi bunları yarım saat mayalanması için üstünü örteceğim. Tekrar mayalanmaya bırakacağız. Arkadaşlar, ikinci defa hamurumuz mayalandı. Şimdi çok sıcak olmayan yağa bunları şöyle koyacağım.
Duyu taktığımız torbaya kakaolu karışım doldurdum. Şimdi bununla delikten içini dolduruyoruz. Şimdi bir kısmını da reçelli yapayım. Şimdi üzerlerine pudra şekeri serpiyoruz. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.